Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Jeep Avenger. Ben de dahil birçoğumuzun merakla beklediği Jeep Avenger sonunda yollara çıktı. Tasarımıyla etkileyici olup Stellantis grubu altında üretilip satılmasıyla nispeten ucuz olacağını düşündüğümüz Avenger bir süredir merak ediliyordu. Fiyatların anormal derecede artmasından sonra BSU'lara kayan ilginin en yakışıklı alternatifine dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Jeep Avenger, Stellantis çatısı altında 2023 yılında üretilmeye başlandı. Yarı kompakt BSUV segmentinde yer alan yeni Avenger, CMP ve eCMP platformları üzerinde 2008, Mokka ve DS3 Crossback ile birlikte üretiliyor. Yani safkan bir Amerikalı Jeep olmadığını şimdiden söyleyelim. Fakat bir tasarım var ki göreni birkaç göz kendine baktırıyor. Yeni Jeep Avenger'a önden baktığımızda onun bir Jeep modeli olduğunu 7 kutulu panjurdan anlıyoruz. Hatta benim gibi detay manyağı kişiler için minik Jeep miras rozeti de fazlasıyla şık bir hareket olmuş. Yine de buna karşın karartılmış, çizgi gündüz ledleriyle köşeli farlarla sert bir mizaca sahip. Adeta doğuştan modifiyeli olan Avenger'da tampon üzerinde sis farları ve büyük havalandırma çıkışları kullanılmış. Gri plastik renginden ziyade gövde renginde tamponlarla da çok karizmatik görüneceğini hayal etmek zor değil. Bu haliyle BSUV'dan ziyade abilerini andıran yeni Avenger'ın ön tasarımına uzun zamandır vermediğimiz yıldızı verelim. Karizmasıyla profilde dahi kendisini gösteren Avenger fazlasıyla iddialı. Yeni Jeep Avenger'ın profiline geçtiğimizde ön tarafta hissetmediğimiz BSUV hissiyatını buram buram alıyoruz. Bunun en net göstergesi ise hem ön çamurlukların hem de C sütunu ve arka çamurlukların kısa olması oldu. Buna karşın tekörüstü dodikleri ve 18 inçlik jantlarıyla spor bir duruş yakalanmış. Yan camların nispeten orta boy olduğu profilde arka kapı kolu C sütununda konumlanmış. Buna ek olarak çift renk seçeneği de dahil olmak üzere renkli kişiliğinizi yansıtacak renk seçenekleri de mevcut. Sportifliği ve hafifliğin güzel harmoni profilde gözümüzü tırmalayan bir şeye rastlamadık. Ön taraftan sonra bakışlarıyla size çok şey anlatan arka tarafta final güzel yapılmış. Yeni Jeep Avenger'ın en karizmatik yerlerinden biri ise şüphesiz arka tasarımı. Camüstü spoiler'ı, karartılmış arka camları, içerisinde X tasvirli karartılmış LED stoplarıyla daha ilk anda tüm dikkatimizi çekti. Başta da söylediğim gibi fabrika çıkışı modifiyeli gelen yeni Avenger arka tasarımıyla da bu ünvanı taşıyor. Sade fakat şık çizgilerin kullanıldığı Avenger'da tampon üzerinde abartı bir dizayna gidilmemiş. Crossover hissinin yansıtıldığı plastik rengi tamponu ve sarı rengiyle yeni Avenger'ın arka tasarımı çok başarılı. Peki BSUV olmasının anlamı olan boyutlarında bizi ne bekliyor? Yeni Avenger 4084 mm ile yerine geldiği Renegade'den 152 mm daha kısa, 1776 mm ile 29 mm daha dar ve 1528 mm ile 169 mm daha alçak boyutlara sahip. Bu da yeni Avenger'ın Renegade'den hissedilir derecede ufak olduğunu gösteriyor. Buna karşın dingil mesafesinde ise yeni Avenger 2562 mm ile Renegade'den sadece 8 mm daha kısa. Dış mekan önemli, evet, fakat en fazla vakit geçireceğimiz iç mekan bence bir otomobili satın alırken en önemli kriterlerden biri. Yeni Jeep Avenger'ın iç mekana geçmeden hemen önce bizi halen daha abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Avenger'ın Renegade'den 8 mm daha kısa olması iç mekana olumsuz şekilde yansıyacaktır. Fakat onun bir elektrikli otomobil olduğunu hatırladığımızda içimiz rahatlamalı mı? Onu göreceğiz. Yeni Jeep Avenger'ın kapılarından geçip iç mekana ulaştığımızda detayları fark etmek bizi mutlu etti. Yanal ve baldır destekleri sınıf standartlarında olan Jeep logolu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında gerçekten şık ve sportif duran 3 kollu direksiyon simidini buluyorsunuz. Dolgun hacimli, boyutuyla iyi, üzerinde ayar tuşlarının olduğu direksiyonda derinlik ve yükseklik ayarı da mevcut. Bu direksiyonun hemen arkasında ise 10.25 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor.
Grafikleri, gündüz görüşü ve temasıyla başarılı olan bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm verilere anlık olarak ulaşabiliyorsunuz. Plastik hissiyatının yoğun olduğu konsolun ortasına geldiğimizde ise eski bir moda olan gövde renginde trim parçası ve 10.25 inç büyüklüğünde ikinci bir ekranla karşılaşıyoruz. Mavi rengin hakim olduğu, dokunmatik hassasiyeti iyi olan bu ekran üzerinden cep telefonu bağlantısı ve araçla ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz. Avenger imzalı konsol üzerinde havalandırma ızgarası ve içinde koruma pedi olan saklama alanı bulunuyor. Orta konsola doğru özellik tuşları ve bugüne kadar pek az rastladığımız tasarımıyla vites seçim tuşları üst tarafta konumlanmış. Sert plastik olan orta konsolun devamında yine bugüne kadar ilk kez gördüğümüz ve bana aşırı gereksiz gelen parçayı görüyoruz. Katlanan, kaydırmaz yapısıyla cep telefonu tutan bu parça iyi hoş da altındaki saklama alanı ve USB bağlantılarına ulaşmak için söküp cebimize mi koyacağımızı merak ettirmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Artık bunu nasıl telafi eder bilemem. Bu aşırı gereksiz parçayı hafızamızdan bir an olsun sildikten sonra konsolun devamında elektronik el freni, bardaklıklar ve kol dayamayı görüyoruz. Hadi gelsin mi bir eleştiri daha? Hadi bardaklı oraya koydunuz. Ayarlı kol dayamayı ileriye kadar getirince içeceğimiz 2 yudum kahveyi başımıza mı koyalım diye serzenişimizi de yaptıktan sonra iç mekanda beni kriz geçirten Avenger'ın arka koltuklarına geçiyoruz. Yanlış olmasın, Avenger'ın da bir suçu yok. Bunlar hep birikmişlikler. Ön tarafta içimizi döktükten sonra arka koltuklarda biraz soluklanalım derseniz BSU olmasına rağmen gayet iyi diz ve baş mesafesiyle bu isteğinizi memnuniyetle yerine getirebilirsiniz. Ve hatta konfor konusunda jest yapan Avenger'ın orta konsol üzerinde USB bağlantı noktası da mevcut. Kapı içlerinde genel olarak sade tasarım ve sert plastik malzemelerinin kullanılması onun fiyatına yansıyacaktır. Ambiyans aydınlatmanın var olduğu yeni Avenger'da cam tavan ise ne yazık ki yok. Yeni Jeep Avenger'ın bagajında ise arka koltuklar normal konumundayken 380 litre hacme sahip olacaksınız. Yeni Jeep Avenger'ı gerçek bir yenilmez yapacak güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri tasarımı tamamlamış. Yeni Jeep Avenger'da onu yılın otomobili seçen gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri sunuluyor. Hızı ve şerit takibini otomatik şekilde yapabilen ikinci seviye otonom sürüş de dahil olmak üzere yoğun trafikte sizin yerinize gaz ve freni kullanan trafik sıkışıklığı asistanı, yol üzerindeki trafik işaretlerini okuyarak sizi uyaran trafik işaretleri tanıma sistemi, olası kazalardan kaçınan otomatik acil durum freni, uykulu olduğunuzu anlayarak sizi uyaran uykulu sürücü uyarısı, kör noktanızdaki araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta izleme, şerit takip asistanı, 360 derece kamera sistemi ve 100'den fazla aksesuar yeni Jeep Avenger'da sizi bekliyor. Benim ve birçok kişi için büyük bir kriter olan motor seçeneklerinde bizi hangi özellikler bekliyor? Yeni Jeep Avenger birçok ülkede tamamen elektrikli olarak lanse edilip satılacak. Fakat onun bir de 1.2 T3 turbo motora sahip olduğunu da söyleyelim. Eminim birçoğumuz içten yanmalı bu hibrit motora sahip olmak isteyecektir. Ne yazık ki Avrupa ve Türkiye'de de tamamen elektrikli olarak onu yollarda göreceğiz. Gelelim bu tamamen elektrikli motora. 54 kWh'lik bataryaya sahip olan yeni Avenger, bu bataryayla 156 beygir güç, 260 Nm tork elde ediyor. Maksimum 150 km/saat son sürete çıkan bu otomobilin maksimum menzili 400 km. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 13.5 kWh olan yeni Avenger'ın AC şarj süresi 5,5 saatken DC'de 24 dakikaya düşüyor. Hali hazırda Türkiye fiyatı netleşmeyen yeni Avenger'a Avrupa'da 37.000 Euro'dan sahip olabilirsiniz. Bu fiyatın Türkiye karşılığını da bir hayli merak ediyorum. Yeni Jeep Avenger'a dair baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben yeni Avenger'ı beğendim. Fakat onu tanımadan önce merak ettiğim kadar heyecanlandığımı söyleyemem. Peki siz yeni Avenger hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Jeep Avenger hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.